Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok çarpıcı, tarihi sınırları aşan ve aslında üzerinde hala çokça konuşulan bir hikayenin, bir ahlaki çöküş ve felaket hikayesinin derinliklerine iniyoruz. Sadece elimizdeki kaynaklara, özellikle de İslami kaynaklara dayanarak Hazreti Lut ve o meşhur Sodom halkının sonunu adım adım inceleyeceğiz. Yani efsanelerin ardındaki gerçek metinler bize ne söylüyor, onlara bakacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi her şeyden önce şu soruyu bir soralım. Tarihin en büyük felaketlerinden biri neden yaşandı? Şöyle bir gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Bütün sınırların ortadan kalktığı, ahlaki pusulanın tamamen kaybolduğu ve hiçbir kuralın, hiçbir değerin tanınmadığı bir toplum düşünün. Öyle bir yozlaşma ki artık kelimenin tam anlamıyla bardağı taşırıyor. Peki ama koca bir toplum nasıl oldu da bu kadar karanlık bir noktaya sürüklendi? Olayın merkezine inmeden önce hikayemizin başrolündeki isme, yani Hazreti Lut'a yakından bir bakalım. O sadece karanlığa gönderilen bir rehber değil, çok daha fazlası. Hazreti Lut'u tarihin tozlu sayfalarında kalmış sıradan bir karakter gibi düşünmeyin. Kendisi büyük peygamber Hazreti İbrahim'in yeğeni oluyor. Aslında hikayesi büyük bir yolculukla başlıyor. İlk olarak amcası Hazreti İbrahim'le beraber Babil'den çıkıyorlar. Ardından Şam ve Mısır'a uzanan epey zorlu bir göç serüveni var. Sonra kaynakların bize anlattığına göre her ikisinin de malları, sürüleri epey bir çoğalıyor. Tabi durum böyle olunca aralarında en ufak bir kırgınlık bile yaşanmadan yollarını güzellikle ayırmaya karar veriyorlar. Hazreti İbrahim Filistin bölgesinde kalırken Hazreti Lut o dönemki adıyla Ürdün Havzası'na, yani hepimizin bildiği Sodom bölgesine yerleşiyor. Ama burası öyle sıradan, sakin bir kasaba falan değil. Hazreti Lut, ahlaki sınırların kelimenin tam anlamıyla yok sayıldığı, eşi benzeri görülmemiş bir yozlaşmanın tam merkezine düşüyor. Ve bizzat Allah tarafından o topluma doğru yolu göstermek üzere peygamber olarak seçiliyor. Düşünsenize, karanlığın en koyu olduğu yere tek başına bir ışık olarak gönderiliyorsunuz. İnanılmaz büyük ve ağır bir sorumluluk. Peki, bu bahsettiğimiz karanlık ne kadar derin olabilirdi? Sodom halkı tam olarak ne yapıyordu da sınırları bu kadar aşmıştı? İslami kaynaklara baktığımızda gerçekten ürkütücü bir tablo çıkıyor karşımıza. Bir kere şehre dışarıdan bir yabancı mı geldi, hemen yolunu kesiyorlar, mallarını zorla gasp ediyorlar. Meclislerinde, yani herkesin gözü önünde en çirkin işleri yapmaktan zerre kadar çekinmiyorlar. Aslında en önemli nokta da şu, insanlık tarihinde o güne dek hiç görülmemiş bir şey yapıyorlar. Doğal sınırları tamamen aşıp topluca eşcinselliğe yöneliyorlar. Yani bu olay hani birkaç kişinin yaptığı bir şey değil, bütün bir toplumun histeriye dönüştürdüğü, sıradanlaştırdığı bir durum haline geliyor. Tabii hal böyle olunca Hazreti Lut onları vazgeçirmek için çırpınıyor, durmadan uyarıyor. Peki onlar ne yapıyor? Sıkı durun, adamla resmen dalga geçiyorlar. Pişman olmak falan şöyle dursun, ya sen doğru söylüyorsan hadi getir bize şu Allah'ın azabını da bir görelim bakalım diyorlar. Şu kibire, şu meydan okumaya bakar mısınız? Kendi sonlarını, felaketlerini kendi elleriyle davet ediyorlar resmen. Ve tabii ki bu meydan okuma havada kalmıyor. Gerilimin zirveye tırmandığı o meşhur geceye gizemli misafirlerin gelişine uzanıyoruz. İlahi yanıt aslında kimsenin beklemediği bir şekilde kapıyı çalan misafirlerle geliyor. Kaynaklarımız bize Allah'ın elçileri olan o büyük meleklerin, yani Cebrail, Mikail ve İsrafil'in önce Hz. İbrahim'e uğrayıp müjde verdiklerini, sonra da Hz. Lut'un şehrine doğru yola çıktıklarını söylüyor. Hem de çok ama çok yakışıklı genç erkekler kılığında. Hz. Lut onları o halde görünce dehşete düşüyor haliyle. Şehrin o yozlaşmış halini biliyor çünkü. Hemen onları gizlice evine alıyor, kimse görmesin istiyor. Fakat inanabiliyor musunuz, bizzat kendi eşi evden çıkıp bu gençlerin gelişini o azgın halka haber veriyor. Gerçekten inanılmaz. Haberi alan o vahşi, kontrolsüz kalabalık bir anda Hazreti Lut'un evinin etrafını sarıyor. Kapıya dayanıyorlar. Adamcağız kapı önünde çırpınıyor resmen. Büyük bir onur mücadelesi veriyor. Diyor ki, bunlar benim misafirlerim, lütfen beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında hiç kimse yok mu? Hatta kızlarıyla meşru yoldan evlenmelerini bile teklif ediyor. Yeter ki misafirlerine bir zarar gelmesin. Fakat karşıdaki kalabalığın gözü tamamen dönmüş durumda. Verdikleri cevap aslında onların nasıl karanlık bir bataklıkta olduğunu bize çok net özetliyor. Biz seni uyardık, ne istediğimizi de gayet iyi biliyorsun deyip kapıyı kırarak zorla içeri girmeye çalışıyorlar. Düşünsenize, Lut peygamber o koca azgın güruha karşı kapının önünde tek başına duruyor. Artık bıçağın kemiğe dayandığı nokta. Büyük kaçış
ve ardından gelecek o devasa felaket. Tam artık her şey bitti. Kapı kırıldı kırılacak dediğimiz o anda işler tamamen değişiyor. Gecenin içindeki o büyük sır açığa çıkıyor. Melekler Hazreti Lut'a dönüp gerçek kimliklerini açıklıyorlar. Biz Allah'ın elçileriyiz, endişelenme, onlar sana asla dokunamazlar diyorlar. Ve hemen o an Cebrail kanadıyla bir hamle yapıyor, kapıdaki saldırganların yüzüne çarpıyor ve hepsi o saniye kör oluyor. Büyük bir panik, büyük bir dehşet. Sağa sola çarparak çığlık çığlığa geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Bu şok anının hemen peşinden melekler o kesin emri veriyor. Gece yarısı aileni al, hiç vakit kaybetmeden buradan çık ve sakın ama sakın arkana bakma. Yalnız burada çok trajik bir detay var. Melekler diyor ki, inanmayan eşini yanına almayacaksın, o geride kalacak. Çünkü o da aslında zihniyetiyle, yaptıklarıyla o çürümüş toplumun bir parçası olmuştu. Sonunda Hazreti Lut ve ona inanan o çok az sayıdaki insan gecenin karanlığında sessizce şehri terk ediyor. Ve sabah olduğunda klasik İslam tarihçilerinden ünlü Taberi'nin o gerçekten çarpıcı tasvirleriyle anlattığı 3 aşamalı, dehşet verici son başlıyor. Birinci aşama, Cebrail şehri adeta temelinden koparıp gökyüzüne doğru kaldırıyor. İkinci aşama, o koca şehir içindeki herkesle beraber şiddetle baş aşağı ters çeviriyor. Ve üçüncü aşama, gökten adeta mermi gibi azabın sembolü olan sert taşlar yağıyor üzerlerine. O kibrin, o sınır tanımazlığın, o taşkınlığın sonu. Koca bir şehrin haritadan tamamen silinmesi oluyor. Şimdi işin bu felaket boyutunu, tarihsel olayını bir anlığına kenara bırakalım. İşin çok daha kritik teolojik bir boyutu var ki, o da İslam'ın Hazreti Lut'u nasıl savunduğu. Bu nokta gerçekten de çok ilginç. Kaynakları karşılaştırdığımızda karşımıza çok farklı iki tablo çıkıyor. Bir yanda eski ahit yani Tevrat metinlerinde yer alan bazı iddialar var. Buna göre şehirden kaçtıktan sonra Lut peygamberin kızları onu sarhoş ediyor ve soyunu devam ettirmek bahanesiyle babalarıyla ensest bir ilişki yaşıyorlar. Diğer yanda ise İslam'ın bu konudaki çok net, kesin duruşu var. İslam alimleri bu iddiaları görünce tek bir şey söyler. Bu, peygamberlik makamına atılmış çok ağır bir iftiradır ve asla kabul edilemez. İslam inancına göre peygamberler masumdur. Onlar Allah tarafından özel olarak korunmuş, günahlardan uzak, erdemli ve tertemiz ahlak rehberleridir. Kısacası Kur'an-ı Kerim ve tüm o detaylı İslami kaynaklar Hz. Lut'u asla ama asla zayıf karakterli veya günahkar biri olarak çizmiyor. Tam aksine. Düşünsenize, tek başına kalmış koca bir azgın şehre karşı duruyor. Onurunu, namusunu, inancını o son en zor ana kadar korkusuzca savunan inanılmaz cesur bir elçi olarak karşımıza çıkıyor. Peki yüzlerce, binlerce yıl öncesinde kalmış gibi görünen bu sarsıcı olay bugün bize ne anlatıyor? Aslında mesaj çok net. İncelememizi kaynaklardan derlediğimiz şu harika fikirle bitirmek istiyorum. Çevreden gelecek kötülüklere karşı uyanık olmalı ve nefsin ayartmalarına karşı duygularımızı terbiye etmeliyiz. İçinde yaşadığınız toplumun çoğunluğu yanlış bir yola sapmış olabilir ama çoğunluğun o yolda olması o yolun doğru olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Siz kendi ahlaki pusulanızı çevrenizdeki o kalabalığa göre mi ayarlıyorsunuz yoksa evrensel, sarsılmaz doğrulara göre mi? Üzerine düşünmeye değer bir soru değil mi? Bugünkü incelememizde bizlerle olduğunuz için çok teşekkürler. Bir sonraki görsel anlatımımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.